oldu beyim? İsteğimizi kabul etti. Alınacak geldiğinde onu konuşturacak. Osman'ın yerini ne yapıp edip öğreneceğiz. Ne yaman bir fırtınanın içine düştük böyle beyim. Getirdi bizi Kefere Kalesi'ne savurdu. Kılıç çalmayı beklerken birlik etmeye mecbur kaldık. Gönül elbette bütün düşmanlarla yalın kılıç vuruşmayı ister. Lakin biz yalnız kendimiz için mi yaşarız ki her istediğimizi yapabilelim? Bize umut bağlamış mazlumlar var. Sırtlandığımız koca bir dava var. Bizi buraya getiren mecburiyet, üstümüzdeki mesuliyettendir. Nihayeti zafer, hürriyet olsun da ölünecek yerde de ölelim beyim. Böyle yaşamaktan iyidir. Yiğitçe yaşamak, yiğitçe ölmekten daha zordur Turgut. Biz zor olanı yapacağız inşallah. Bu cengi zafere kadar taşımak için yaşayacağız. Şimdi her şey Osman içindir. Evvela onu ellerinden bir kurtaralım. Sonra sıra onlara da gelecek. Evvela Moğollara, ardından Dragos'a. İnşallah beyim. Ya bu olanların sebebi nedir beyim? Hey ya beyim. Neden böyle güz fırtınasına tutulmuş yapraklar gibi savrulduk gittik? Bir olup Allah'ın ipine sarılacağımıza hepimiz kendi derdimize düştük. Kimimiz kudrete, kimimiz makam sevdasına, kimimiz de mal sevdasına düştük. Oysa Yüce Allah Ali İmran suresinde buyurur ki, hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Biz bu hayatı kendimize kılavuz etmeyince parçalandık. Bir olan Kefere, parçalanmış alemi, İslam'ı yendi. Lakin kıvılcım harlanmak için bir soluk bekler. O soluk da biz olacağız inşallah. İnşallah beyim. İnşallah. İnşallah beyim. Ayıldın mı Cihan Kartalı? Beni burada kendinize benzeteceğinizi mi sanırsınız? Bize benzemeyeceksin. Biz olacaksın. Ben soysuz muyum ki siz olayım? Benim ne olduğum belli. Ertuğrul Beyoğlu Osman'ım. Ertuğrul Bey ha. Küçücük Söğüt'e uç beyliği yapan Ertuğrul Bey. İçinde cihanı taşıyan bu gözlerin o küçücük yere nasıl sığıyor? Sen daha büyük olmalısın. Cihanı istila eden nökerlere hükmetmelisin. Karakurum'dan Anadolu'ya kadar her yer seni tanımalı. Korkudan titretmelisin bütün ruhları. Biz herkesi korkudan titretiriz zaten. Sizi de geldiğiniz yere geri göndereceğiz. O vakit namımızı oralara götürürsünüz. Senin baban artık bir ölü. O da soyunuzda bitti. Ama sen ölmeyeceksin.
bir Moğol ruhuna sahip olacaksın. Cengiz Han'ın yüce gayesine hizmet edeceksin. Kayı olduğunu unut. Osman artık bitti. Anladın mı? Bitti! 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 Neredesin baba? Yetiş kurtar beni. Bizans da köhne taşların içinde yaşamaktan köhneleşmiş. Biz niye görklü çadırlarda yaşarız? Durmadan dört bir yana yayılırız. Böyle taş gibi olduğumuz yerde kalmamak için. Komutan Drago sizi içeride bekliyor. Askerlerinizin kılıçlarını almam gerek. Sen kimsin de benim nökerlerimin pusatlarını istersin? Benim nökerlerim pusatlarını ancak cenkte ölünce bırakırlar. Gücün yeterse cenk edip de al. Neler oluyor burada? Bu ne saygısızlık? Hem buraya anlaşmaya geliriz, hem de nökerlerimin pusatlarını istersiniz. Askerlerim sadece kuralları yerine getirmek istemişler. O vakit iyi öğrensinler. Birinci kural, hiçbir Moğol nökeri pusatını teslim etmez. Misafirlerimizin kılıçları alınmayacak. Buyurun içeri geçelim. Pusatlarımızın ucundan döndünüz Dragos. Hanıma dua edin. Onun yüce buyruğuyla anlaşmaya geldim. Şimdi çok uzatmayıp hemen konuşup gideceğim. Sizin için ziyafet hazırlattım. Böyle büyük bir anlaşmayı ayaküstü mü yapacağız? Bizans'ın tuzsuz aşıyla öldürecek vaktim yok. Hemen karar vermeyin. Size özel yemekler yaptırdım. Ve tam da sizin seveceğinizi düşündüğüm şaraplardan getirttim. Yıllar sonra fıçılarından ilk defa sizin için çıkarıldılar. Eminim Söğüt'e geldiniz geleli böyle güzel şaraplar içmemişsinizdir. Siz Bizanslılar adamın kanına işleyecek yolu iyi bilirsiniz. Madem o kadar yolu teptik anlaşmak için,
Biraz şarap dilimi ıslatır, uzun uzun konuşurum o vakit. Senin ne işin var burada? Otağda yapılacak iş yok mudur? Burnundan solursun Sırma. Bir şey mi oldu? Şu kayılar. Bilhassa Selcan Hatun. Canımı sıkar. Hayırdır? Görmez misin? Komutan Alıncağ'ın bize verdiği vazifeyi hazmedemez. Ne beklersin bacım? Uç beyliği ellerinden gitti diye köpürdüler tabii. Ben ona yapacağımı bilirim. Ya kuzu kuzu vereceğim işleri yapacak ya da pılını pırtısını toplayıp asilik eden erinin yanına gidecek. Sen de beni yalnız bırakmazsın değil mi abla? Onlara zinhar yumuşamayasın. Bilirsin, vazifemiz mühimdir. Merak etme Esin bacım. Ben her daim yanındayım. Sabah ortalarda yoktun. Sordum bilen yok. Nerelerdeydin? Az işim vardı. Onu görüp geldim. Göz önünden fazla uzaklaşma. Malum, mesuliyetimiz ağırdır. Üstesinden gelemeyeceğimiz iş yoktur. Ben hep yanındayım. Doğrusu iki tarafın savaşı bir hiç uğruna çok kan dökerdi. Hanınız doğru bir emir vermiş. Bu işbirliğiyle birbirimize çok yardımımız olacak. Anlaşmanın en iyi yanı da bu kızıl şaraptan içmek oldu. Oh, iyi ki onu içmeden gitmemişim. Hepsini sizin için getirdik. Buyurun, buyurun için. Ben de Uç Bey olarak bu anlaşmada üzerime düşeni yapacağım. Biz buraya hükmümüzü çiğnemeye yeltenen, bizim kudretimizi küçümseyen asilerin başını ezmeye geldik. Alacağımızı alacağız ve sonra da suçluları cezalandırıp gideceğiz. Gerisiyle işimiz yok. Kimi kastettiğinizi biliyorum. Ertuğrul. Bize de çok sorun çıkardı. Son olanları biliyorsunuz. Artık ona bir dur denilmesi gerekiyordu. Ve siz bunu gayet iyi yaptınız. Oğlu Osman'ı da rehin almışsınız. Doğrusu Ertuğrul'a vurulan en büyük darbe de bu oldu.
Ertuğrul kimlere kafa tuttuğunu iyi bellesin. Ama Ertuğrul Söğüt'ü avucunun içi gibi bilir. Ya oğlunu kendi bulup kurtarırsa? Oyun değil, öyle bir yerde ki. Ertuğrul oğlunu bulsa bile oğlu ona sen kimsin der. Babasını bile tanımaz. Söylediğiniz inanılmaz bir şey. Nasıl bir yermiş burası? Doğrusu ben de merak ettim. Siz de anlarsınız o yerlerden. Ruhların gök tengriye en yakın olduğu, kutsal kayın ağaçlarından yeniden doğduğu yer. Ben de özledim. Şu körelmiş ruhumu arındırmak isterim gayri. Bey Bolat Bey. Bu kadar yeme içme yeter. Yapılacak çok işimiz var. Ruhların gök tengriye en yakın olduğu, kutsal kayın ağaçlarından yeniden doğduğu yer. Bizans'la ittifakı kurduk. Ertuğrul ve Kayılar her taraftan kuşatıldılar. Ona ben tek başıma da yeterdim. Lakin yine de iyi oldu bunlarla anlaşmak. Bunların üzerine Alpleri sürecekken, imde işimize geldiğinde bunları Ertuğrul'un üzerine süreceğiz. Altın meselesini de vakti gelince halledeceğim. Bu gece sizi otağımızda misafir edelim. Bu gece Söğüt'ten gideceğim. Nereye? Buraya geldiğimden beri ruhum köreldi. Bir dağın doruğuna çıkıp ruhumu göklere salacağım. Sen yarın sabah düzenini kurmaya başla. Ertuğrul'a dair hiçbir iz kalmasın Söğüt'te. Bir aksilik olursa hesabı senden sorarım bilesin. Ertuğrul sandığı getirdiğinde ben de geri döneceğim. Kayı sancağını indirmekle ne olur ha? Hüküm kim ise onun sancağı asılır. Uç beyliği Umur Obası'ndadır. O vakit Umur Obası'nın sancağı asılacaktır. İtiraz olan?
Ver o saçakları! Ben ne edeceğimi dedim. Sancak bende. Bundan gayrı komutan alınacak. Ve Beybolat Bey ne emrederse o. Biz Türk töresini tanırız. Moğol yasasını değil. Süleyman. Şimdi vakti değildir. Sancak inerken susma vakti değildir kardeş. Töreye karşı işe itaat edilmez. Söğüt, Kayı Obası'nın kılıç hakkıdır. Bu itaatsizliğin devam ederse cezasına da katlanacaksın. Neymiş ceza? Ölüme kadar gider. O vakit ben de ölürüm. Lakin yine de töreye karşı işe itaat etmem. Süleyman Han! Aklını başına al. Yoksa o başını gövdenden alırım. Töreyi muhafaza etmek sana mı kaldı? Zulüm kapıdan girince töre bacadan çıkar. Töreyi gözetmeyen beyin olduğu yerde bana kalmıştır. Senin karşında Uç Bey'in var. Uç beyin! Eğer dilini tutmazsan o dilini kökünden keserim. Bilesin. Yoksa sen de baban gibi asilik mi edeceksin ha? Babam asi olsa da hiç değilse ruhunu senin gibi Moğol'a satmış bir hain değildir. Bırak onu Beybolat Bey. Çek ellerini ondan. Sen sakın bu işe karışma Gündüzalp. Sakın! Yoksa sana da kadrim dokunur. Dur! Süleyman, yiğidim! Çekil! Kalk! Kalk! Hainsin sen! Şimdi gösteririm ben sana haini. Yeter ettin Beybolat Bey! Bırak dedim. Yunal. Alın bunu götürün hanın zindanına atın. Aklı başına gelene kadar orada kalacak. Yürü! Bu yaptığına pişman olacaksın. O döktüğün kanın hesabı bir bir sorulacak senden. Ertuğrul Bey'in oğlusun diye sana hürmet ederim Gündüzalp. Lakin haddini aşarsan senin de hakkından gelirim bilesin. Açıl! Ruhların gök tengriye en yakın olduğu, kutsal kayın ağacının gövdesinden yeniden doğduğu yer. Ruhların en yakın olduğu.
Beyim, Osman'ı götürdükleri yer bu sözlerde mi saklıdır dersin? Göğe en yakın yer bir dağın doruğudur. Ve ruhların kutsal kayın ağacından yeniden doğdu. Osman'ı doruğunda kayın ağaçlarının olduğu bir tepeye götürdüler. Bunlardan hangisi ola beyim? Bu tepedir. Bu tepenin doruğunda kayın ağaçları vardır. Bu civardaki tek kayın ağaçlı tepe burasıdır. Doğru dersin beyim, doğru dersin. Bir vakitler kervanlara dadanan eşkıyaların üzerine Alpları sürerken gittiydim oraya. Kayınlar bir tek o tepede vardır. Cenk vaktidir yiğitler. Osman'ı o soysuzların elinden kurtarıp tepeyi dümdüz edeceğiz. Evelallah. Yeri geldi aklı pusat ettik. Gayrı kara pusatı kınından çıkarmanın vaktidir. Şimdi onlar da bu cengin herkes için ne kadar çetin olacağını görsünler. Evlatlarımız için, obalarımız için, dişe diş, kana kan. İntikam! 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 Bir göreydin ana. Bacısına nasıl arka çıkıp durdu. İlbilge Hatun bize oyun etti ana. Ne yapsam bilemedim kızım. Bu İlbilge beni de çok şaşırttı. Neye şaşırırsın ana? İtle yatan bitle kalkar. İyi ki olmadı bu evlilik işi. Moğol'un gücünü ardına alıp bize bunu edenler... ...kim bilir otağımıza kurulduğunda neler ederdi. Destur var mı Aymanı? Gel Melikşah. Hayrola evladım? Süleyman. Ne olmuştur Süleyman'a? Beybalat Bey Süleyman'ı Söğüt'te zindana attırdı. Ne? Sen ne dersin? Nasıl olur böyle bir şey? Sadece zindana attırmadı Aymanı. Herkesin ortasında el kaldırıp dövdü. Mani olmak istedik. Lakin bizi de tuttular. Vergi defterleri de geldi mi? Çık dışarı. Bizi artık böyle yalnız bırak. Artık Bey. Bu pazar ve vergi meselesine ayrı bir hususiyet gösteririm Artuk Bey. Bilesin. Doğru düşünmüşsün Beybolat Bey. Uçbeyliği işleri vergi ve pazar üzerinde döner. Lakin benim usulüm Ertuğrul Bey'den farklıdır. Nasıl bir fark bu? Ben beyliğin toprakları içinde kurulan pazarlarda ve dahi Söğüt'te sıkıntı istemem.
Meydan kantarları işlesin. Herkes kazansın ister. Bunu nasıl icra ettiğiniz beni ilgilendirmez. Ölçeklerin miktarı, terazinin kefesi beni bağlamaz. Ben devletimiz için alınan vergiye bakarım. Lakin aldığım vergi altınının kulağı kırıksa kulak keserim. Yazısı silikse onu veren tüccarı bulur, Söğüt'ten silerim. Beybolat Bey, Ertuğrul Bey'imiz esnaf tayfasını darda komazdı. Satamayandan vergi almam derdi. Ertuğrul'u unutasın Artuk Bey. Gayrı o devir bitti. Ahval ise malumundur. Vergilerimiz meş'um bir saldırıyla çalındılar. Gayrı çok lafa lüzum yoktur. Şikayetçi olan esnaf da tezgahını toplayıp ister Alayiye'ye gider, ister Konya'ya. Beybolat Bey, zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur. Aleni esnaf taifesini usulsüzlüğe, töresizliğe itersin. Uç Beyliği yalnız kara pusatla değil, akıl izanla olur. Akıl, izan bana gerekmez Artuk Bey. Herkese duyurasın. Asilik edip baş kaldıran esnafın derisini yüzüp tellallara davul diye çaldırırım. Ta ki hükmüm tanınsın ve itaat edilsin diye. Bu böyle biline. Beybolat Bey içeride midir? İçeridedir. Lakin Artuk Bey'le mühim bir mesele görüşürler. Siz sonra gelesiniz. Senden müsaade mi alacağım? Yıkıl karşımdan. Sen ne ettin Beybolat Bey? Sen buraya böyle destursuz mu girersin ha? Bırak imni desturu. Bize töre mi kesersin? Süleyman'a el kaldırmışsın. Nasıl edersin böyle bir şeyi? Doğru mu bu Beybolat Bey? Bir uç bey olarak sadece itaat istedim. Lakin o asilik etti. Cezasını da buldu. İtaatmiş. Oğlum beyoğludur. Töre de bilir, bey de bilir. Kim bilir ne ettin ki sana asilik etmiştir. Anasına bakınca oğlunu yadırgamamak gerek tabii. Lakin Süleyman bu defa fazla ileri gitti. Uç beyine asilik etti. Yetmedi üstüne hakaret etti. Söğüt'ün ortasında onca alpin önünde yapılmış bir hakarete nasıl müsamaha gösteririm Aymana? Bugün Süleyman'ı cezalandırmazsam yarın herkes hakaret eder. Siz ki yıllar yılı uç beyliği ettiniz. Biri Ertuğrul Bey'e böyle hakaret edeydi. O ne ederdi ha? Şimdi deyin hele. Bu zalimlik midir? Yoksa beylik mi? İmdi torunum nerede? Zindanda. Aklı başına gelip af dileyene kadar orada kalacak. Oğlum ölür gene böyle bir şey etmez. O vakit ölür. Kimin kimden önce öleceğini Allah bilir Beybolat. Ettiklerin yanına kalmayacak. Sen de bunu bil. Böyle uç belli olmaz Beybolat Bey. Merhamet bir beyin en görkemli tuğudur. İtaat olmayan yerde merhamet de olmaz Artuk Bey. Sen de bunu böyle bilesin.
Düştüğümüz hallara bak ana. Önceleri bize baş eğen Beybolat, kudret sahibi olunca bizi tehdit eder oldu. Isıracak köpek havlamaz kızım. Bir şey yapacak olsaydı beri durmazdı. Hep Moğol'dan yüz bulur bu sünepeler. Alınacak denen o soysuza ne köpeklik etti ki uç beyliği buna verildi. Selcan Hatun. İti an çomağını hazırla. Buyurasın Sırma. Hatun. Ben sana keçeleri, kilimleri götüresin diye vazife vermedim mi? Senin burada ne işin var? İmdi ne keçesi ne kilimi. Tebriz'e Bağdat'a kervan mı gider? Bu acelen ne? İş etmek için illa kervan yüklemek, Katar gözlemek mi gerek? Hatunlar, bunları konuşacak vakit değildir. Başımızda bunca dert varken bir de bunlarla uğraşmayalım. Ne oldu ki? Hayrola? Ne oldu bilir misin? Ağabeyin olacak o densiz. Oğlumu Alpların içinde tokatlayıp sonra da zindana göndermiş. Abime karşı büyük kabahat işlemiştir ki cezasını çekmiştir. Abim itaatsizliği asla kabul etmez. İmdi gözümün önünden çekilip gidesin. Yoksa seni ayağımın altına alıp öyle bir ezerim ki. Bu yiğitliğini bana göstereceğine elini obanı elinden alanlara göstereydin. Kapıyı kapatın. Seni dilim ayasıllı. Seni yılan. Adım atasın. Karışma. Beni iyi dinleyesin Sırma. Bir daha hadsizlik edersen yeminle diyorum. Değil alınacak denen o soysuz. Cengiz Han mezarından çıkıp gelse seni elimden alamaz. Selcan.
Bunları götürün. Başlarını deve derisiyle kaplayın.